Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün kuplu beden kalıbının arka beden serisini çalışacağız. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takipte kalmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir an önce başlayalım. İlk olarak hemen arka beden kalıbımızın arka orta parçasının kopyasını alalım. Sonrasında serileme işlemlerimizi gerçekleştirmek için kalıbımızın uç kısımlarına 90 derecelik X-Y geçişlerimizi verelim. Geçişlerimizden sonra kuplu kalıbımızın arka bedenini serilemeye başlayalım. İlk olarak 38 bedenden 36 bedene daraltalım kalıbımızı. Bel hattına gelelim. Bel çizgisine birebir paralel olarak hattımızı 2,5 milim kadar yukarı çekelim. İlk videodan hatırlayacaksınız, bu işlem sizin isteğinize kalmış. İsterseniz bel hattınızda oynama yapmayabilirsiniz. Bel çizgimizi 2,5 milim yukarı çektik. Oradan kalıbımızın arka orta uç kısmına geçiyoruz. Gönyemizin çizgisini birebir Y hattına yerleştirerek kesişim noktasından 2 milim aşağıya nokta atıyoruz. Sonra da bu noktayı yine açımıza ve paralelliğimize dikkat ederek 2,5 milim içeri kaydırıyoruz. Yakamızın orta uç noktasındaki işlemleri tamamladık. Yeniden bel hattımıza geliyoruz ve arka ortadan içeriye bel hattımızı 2,5 milim kaydırıyoruz. Yaka ortamızdaki ve bel ortamızdaki noktaları düz cetvelimizle birleştiriyoruz. ...36 bedenimizin arka orta düz boy hattını belirledik. Yakamızın omuz ucuna gelelim. Gönyemizin orta çizgisine yine Y hattını oturtuyoruz. Ve kesişim noktasını X ekseni üzerinde 2 milim aşağı kaydırarak noktamızı atıyoruz. Omuz ucunda da aynı işlemi yapıyoruz. Noktamızı 2 milim aşağıya kaydırıyoruz. Ama tabii ki farklı olarak burada kaydırdığımız noktayı paralel bir şekilde 2,5 milim içeriye çekiyoruz. Yani yarım santimlik omuz farkının yarısı kadarını. Noktalarımızı belirlediğimize göre hemen 36 beden omuz hattımızı oluşturuyoruz. ...90 derecelik kol evi geçişimizi veriyoruz. Artık yaka hattımızı çizebiliriz. Karton kalıbımıza 36 bedene ait turuncu çizgiye yeni arka orta yaka noktamızı baz alarak birebir yerleştiriyoruz. Yaka hattımızın bir kısmını aşağıdan yukarıya doğru çiziyoruz. Alttan gelen hattı verdikten sonra kalıbımızı bu sefer de yeni omuz hattına yerleştirerek üstten geçişini sağlıyoruz. Kup ayrımının olduğu uç kısma geldik. Noktamızı Y çizgisi üzerinde 2,5 milim içeri çekiyoruz.
Noktamızı çektikten sonra da karton kalıbımızı alarak kol evi geçişinin olduğu hattı belirliyoruz. İlk olarak omuz ucunu dikkate alıp kalıbı omuz hattına yerleştiriyoruz. Üstten geçişi sağlıyoruz. Daha sonra da kalıbı alttaki noktaya yerleştirerek üstten gelen hattı yakalıyoruz. Sıra son hamlede. Karton kalıbımızı ilk olarak yeni bel hattına oturtuyoruz ve karton kalıbın yukarı uçtaki noktamızı yakalamasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kalıp alttan 38 beden hattına bir süre sadık kalıyor. Zaten ilk serileme videomuzdan hatırlarsınız. Hemen bir miktar aşağıdan yukarıya geçişimizi çiziyoruz. Alt geçişten sonra karton kalıbı uç noktaya uygun olacak şekilde yeniden yerleştirip kup geçişini tamamlıyoruz. Bir de 40 bedene serileyelim. 36 bedenli noktaları hep içe doğru atmıştık. Bu defa da genişlemeden kaynaklı dışa doğru kaydırıyoruz. Hemen bel hattımıza geliyoruz. 38 beden kalıbımızın hatlarını baz alarak bel çizgimizi paralel bir şekilde 2,5 milim aşağı çekiyoruz. Yaka ortamıza geçiyoruz. 38 beden yaka noktamızı x ekseni üzerinde 2 milim yukarıya, sonra da 2,5 milim dışarıya doğru kaydırıyoruz. 90 derecelik açılara ve paralelliğe dikkat ederek. Bel çizgimizi de 2,5 milim dışa doğru genişletiyoruz. Sonrasında da en son belirlediğimiz noktaları düz cetvelimizle birleştiriyoruz. Böylece 40 beden serisinin arka orta düz boy ipini belirlemiş oluyoruz. Yaka ucumuza geldik. X ekseninde merkezden 2 milim yukarıya noktamızı atıyoruz. Omuz ucumuzda da aynı şekilde 2 milim yukarı çıkıyoruz. Fakat burada tabii omuz payımız var. O yüzden 2 milim yukarıdan aldığımız noktayı bir de 2,5 milim dışa doğru kaydırıyoruz. Noktaları birleştirerek omuz çizgimizi buluyoruz. Hemen yaka geçişini belirleyelim. Aynı 36 beden serisindeki gibi önce alttan yukarı, sonra yukarıdan aşağıya. Kup geçişimizin olduğu uca geldik. Y ekseninde 38 beden noktasını dışa doğru 2,5 milim kaydıralım. Kol evi hattını verelim. Önce üstten sonra alttan geçişi sağlayalım ve sonrasında da kup hattını belirleyelim.
Uç kısımları da unutmayalım. Kuplu beden kalıbının arka orta parçasını önce 38 bedenden 36 bedene, sonra da 38 bedenden 40 bedene seriledik ve geldik arka bedenin yan kubuna. Kopyamızı çıkarıyoruz. Sonrasında da işlem yapacağımız uç kısımlara 90 derecelik X-Y geçişlerimizi veriyoruz. İlk olarak 38 bedenden 36 bedene serileme işlemimizi gerçekleştirelim. Bel çizgimizi paralel bir şekilde 2,5 milim yukarı çekiyoruz. Oradan hemen kol altına geçiyoruz. Gönyemizi X çizgisine oturtarak Y ekseni üzerinden kol altı uç noktamızı 7,5 milim içeri kaydırıyoruz. Sonrasında da bu noktayı yine paralel bir şekilde 3 milim yukarı taşıyoruz. Bel hattımızı da 7,5 milim içeri çektikten sonra karton kalıbımızı alıp aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya 36 beden yan dikiş hattımızı çiziyoruz. Kubumuzun sivri ucuna geçiyoruz. 38 beden uç noktasını 2,5 milim içe kaydırıyoruz. Kol evi hattını belirliyoruz. ...36 beden için olan kup ovalini sona saklayalım. 40 bedenle beraber verelim. Daha iyi kavramanız açısından bu sefer ikisini bir arada görmüş olursunuz. O yüzden 38 bedenden 40 bedene serileme işlemlerimize geçelim. 38 beden bel hattını 2,5 milim aşağı kaydırıyoruz. Oradan hemen kol altına geliyoruz. Eksenlerimiz yardımıyla 38 beden kalıbının kol altı uç noktasını önce 7,5 milim dışarıya doğru, sonra da 3 milim aşağıya doğru çekiyoruz. Bel çizgimizi de 7,5 milim dışarıya genişletince karton kalıbımız yardımıyla 40 bedene serilediğimiz kubumuzun yan dikiş hattını belirliyoruz. Arkadaşlar artık bu kısımları hızlı geçiyorum. Siz daha yavaş izlemek isterseniz ayarlar kısmından beni yavaşlatabilirsiniz. Ayrıca da oynatma listelerimizden ve üst köşedeki kartlarımızdan diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Kalıbımızın sivri ucuna geçelim. 38 bedene ait uç kısmını 2,5 milim dışarı kaydırarak kol altı geçişini oluşturalım.
Geriye sadece kup ovallerimiz kaldı. Turuncuyla olan hat 36 beden serimizdi. Öncelikle o kup geçişimizi vererek 36 beden serimizi tamamlayalım. Uç kısmımızı hedef alarak kalıbımızı yerleştirelim ve geçişimizi verelim. Biliyorsunuz kalıp alt kısımda orijinalliğini koruyarak yukarı doğru serisini oluşturuyordu. ...36 beden kup hattımızı tamamladık. 40 bedenimize de kup geçişini verelim. Turuncu ile çalıştığımız serimiz 38 bedenden 36 bedene ait olan serimiz. Yeşil ile çalıştığımız serimiz ise 38 bedenden 40 bedene ait olan serimizdi. Bu videomuzla beraber kuplu beden kalıplarındaki serileme aşamalarımızı bitirmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takipte kalmayı ve yorum yapmayı unutmayın, olur mu? Gelecek videomuza kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu kalın. Hep bizimle güzel seyle kalın. Hoşça kalın.